Merhaba arkadaşlar. İlk seri videomuz Allah'a iman üzerine olacak. Yani Allah'ın varlığını ve birliğini ispat üzerine olacak. Bediüzzaman Hazretleri Ayetül Kübra adlı bir risalesinde uzaydan başlayarak en küçük noktaya kadar, atomlara kadar her yerde Cenab-ı Allah'ın varlığını ve birliğini ispat ediyor. Oradan bazı kısımlar okuyacağız inşallah. Şöyle başlıyor. İlk önce uzaydan başlıyor ispata. Yani astronomi ilmiyle ispat edecek Allah'ın varlığını ve birliğini. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Bir kısmı arzımızdan 1000 defa büyük ve o büyüklerden bir kısmı top güllesinden 70 derece süratli yüz binler ecramı semaviye. Yani bir kısmı yer küremizden 1000 defa büyük diyor. Mesela Güneş bizim dünyamızdan 1.300.000 kat daha büyük. Ve öyle güneşler, öyle yıldızlar var ki bizim güneşimiz onların yanında böyle bir toz tanesi kadar belki kalıyor. Ve o büyüklerden bir kısmı top küllesinden 70 derece süratli. Örneğin dünyanın hızı güneşin etrafında ortalama 100.000 kilometre, 108.000 kilometre. Güneşin hızı 700-800.000 kilometre. Bizim Samanyolu galaksisinde öyle yıldızlar var ki sürati birkaç milyon kilometre. Hem devasa yıldızlar hem de muazzam süratlerde dönüyorlar. Muazzam bir trafik var yani. Direksiz düşürmeden durduran. Halbuki uzayda hava da yok. Bunlar muallakta duruyorlar. Bir şey muallakta durur mu aklen? Mümkün değil. Bunları direksiz düşürmeden durduran. Ve birbirine çarpmadan fevkalade çabuk ve beraber gezdiren. Yani süper bir trafik var ve süper de bir nizam intizam var. Neden intizam var diyoruz? Çünkü binlerce yıldır biz burada yaşıyoruz. Yani bizim yaşamamız için gerekli olan tüm şartlar binlerce yıldır devam ediyor. Ki uzaydaki trafik bu şartlardan en önemlilerinden bir tanesi. Yani 400 milyar bizim gibi, güneşimiz gibi güneşin olduğu bir galakside muazzam süratlerle hiç bu düzen, intizam bozulmadan bir trafik, herkese bir yörünge tayin edilmiş. Herkes yolunda, zerre o şeyden şaşmıyor, o trafikten şaşmıyor. Halbuki bunların akıllı şoförleri, pilotları yok. Trafik lambaları yok, radarları yok. Bunlar taş yani neticesinde veya gaz. Yani nasıl mükemmel bir intizamla yörüngelerinde gidebilirler değil mi? Yağsız, söndürmeden mütemadiyen o hadsiz lambaları yandıran binlerce yıldır, milyonlarca yıldır bu yıldızlar yanıyorlar. Onlara bazı kimyevi kanunlar koyulmuş. Değil mi? Onları şarj etmek gerekmiyor. Yakıtları bitti, bunları biz ilave edelim, ikmal yapalım denilmiyor. Eğer zaten böyle bir şey olmuş olsa elimizden gelecek bir şey de yok. Yani işte güneşin yakıtı falanca tarihte bitecek, 50 sene sonra, 100 sene sonra bitecek dense mesela bizim yapabileceğimiz en küçük bir şey yok. Ve hiçbir gürültü ve ihtilal çıkartmadan o nihayetsiz büyük kütleleri idare eden, mesela gürültü meselesi çok önemli bir mesele. Eğer biz uzaydaki yıldızların, gezegenlerin seslerini mesela sürekli dünyadan işitiyor olsaydık, burada yaşamamıza herhalde imkan kalmazdı. Bazen böyle kapının önünden gürültü çıkartan bir kamyon, bir motosiklet, bir şey geçiyor. Mesela insan ne kadar rahatsız oluyor değil mi? Bir iş makinesi çalışıyor, ne kadar rahatsız oluyor mesela. Yani uyku uyuyamıyoruz yani. Şimdi o koca koca gezegenlerin sesleri yok mu? Var ama bize iletilmiyor. Cenab-ı Allah bazı kanunlar koymuş. Biz burada selametle yaşıyoruz yani. Ve güneş ve kamerin vazifeleri gibi hiç isyan ettirmeden o pek büyük mahlukları vazifelerle çalıştıran. Yani Allah'ın varlığı mesela münazara edilirken çoğunlukla işte kainatın ilk yaratılışına gidiliyor. Fakat oraya kadar gitme lüzum yok. Çünkü halen daha bu düzenli intizam devam ediyor. Örneğin güneş ve ayın vazifelerini şöyle bir okuyacak olursanız internetten veya kitaplardan muazzam vazifeler görüyorlar. Yani ay olmasaydı, güneş olmasaydı veya bu kadar mükemmel çalışmasalardı bizim burada yaşama şansımız yoktu ve hala yok. Yani bu vazifelerinde bazı arızalar olsa hala daha yaşayamayız. Yani kimyevi tesirleri var, sıcaklık tesirleri var, ışık tesirleri var.
Çok tesirleri var dünyaya. Ve süper bir dengede bunlar devam ediyor. Ve iki kutbun dairesindeki hesap rakamlarına sıkışmayan bir nihayetsiz uzaklık içinde. Uzayın büyüklüğü ne kadardır? Güney kutbundan kuzey kutbuna kadar rakam yazsak daha büyüktür. Sürekli genişliyor. Aynı zamanda aynı kuvvet ve aynı tarz ve aynı sikke-i fıtrat ve aynı surette beraber noksansız tasarruf eden ve o pek büyük mütecaviz kuvvetleri taşıyanları tecavüz ettirmeden kanununa itaat ettiren. Yani e, bizim güneşimiz gibi 400 milyar yıldızın olduğu bir Samanyolu galaksisi uzayın içerisinde toz tanesi kadar yer kaplamıyor yani. Trilyonlarca galaksiler var. Trilyonlarcası var. Şimdi sürekli bu intizam muhafaza ediliyor. Yani bir dört yol ağzı düşünün şöyle binlerce aracın süper süratlerde gelip gittiği ve hiç kaza olmadığını yani. Hayret bir şey diye her seferinde hayret mi etmemiz lazım? Yoksa kesinlikle bunlar tek merkezden idare ediliyor mu demek lazım. Değil mi? Çünkü eğer tek merkezden idare olmazsa düzen, intizam sağlanamaz. Örneğin güneşi kim idare ediyorsa ayı ve dünyayı da aynı zatın idare etmesi lazım. Güneş sistemini belli zaman aralıklarıyla kesen işte Halley gibi kuyruklu yıldızları da aynı zatın idare etmesi lazım. Samanyolu galaksisindeki 400 milyar yıldızı aynı zatın idare etmesi lazım ki bir aksaklık, trafik kazası çıkmasın. Diyeceksiniz ki yıldızlardan çarpışanlar yok mu? Var. Onlar da işte bu mükemmel intizamın bir parçası. Her birisinin vazifeleri var. Şimdi anlatacağız. Ve o nihayetsiz kalabalığın enkazları gibi. Öyle ya, her çalışan fabrikanın, her işleyen makinenin, her evin yoğunluğu nispetinde ne kadar çok çalışıyorsa o kadar çöpü çıkacaktır değil mi? Enkazı çıkacaktır. Şimdi koca uzayı düşünün, kainat fabrikasının enkazlarını göğün yüzünü kirletecek süprüntülere meydan vermeden pek parlak ve pek güzel temizlettiren. Bunca çarpışmalar, dövüşmeler oluyordu uzayda. Biz her baktığımızda nasıl harika manzaralar görüyoruz. Göğe baktıkça içimiz açılıyor. Değil mi? Bunu Cenab-ı Allah demek ki mükemmel temizlettiriyor. Nereden belli? Mesela Jüpiter bizim güneş sistemimizde bu vazifeyi yapıyor. Devasa bir gezegen. Çekim gücüyle bizim güneş sistemine korsan giriş yapan göktaşlarını, meteorları vesaireleri elektrik süpürgesi gibi kendisine çekiyor. Ondan seken ufak tefekleri de bizim atmosfer parçalıyor. Dünyaya çok böyle toz halinde bizim hissedemeyeceğimiz şekilde geliyorsa geliyor. Onun dışında düşen göktaşları yok mu? Var. Ama hiç insan öldürmüyor. Böyle büyük düşen çok nadir var yani ibretlik. Demek ki muazzam bir temizlik faaliyeti de yaptırılmış oluyor. Yani diyebilir misiniz işte şey var, elektrik süpürgesi var. Gürültü çıkartıyor canım. Sağa sola çarpıyoruz onu yaparken. Öyleyse bu temizlik vazifesi yapmıyor. Denilmez. Tabii ki çarpışmalar olacak, dövüşmeler olacak. Çünkü kainattaki bu hassas aralık, bu denge o çekim kuvvetleriyle sağlanıyor. Ve bir muntazam ordu manevrası gibi manevra ile gezdiren ve arzı döndürmesiyle o haşmetli manevranın başka bir surette hakiki ve hayali tarzlarını her gece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren bir tezahür rububiyet. Şimdi ne yapıyor? Mesela insanları bile bir sıraya koyduğumuz zaman diyelim ki 10 tane adamı sıraya koysak illaki bir sağa dön deyince bir tanesi sola dönüyor. Askerde mesela benzer meseleleri mutlaka çoğumuz yaşayanlar vardır yani. Fakat bu yıldızları, bu gök cisimleri hiç böyle işte hangi süratte gitmesi gerekiyorsa o süratte gidiyor. Hangi yönde gitmesi gerekiyorsa o yörüngede gidiyor. Yani ben işte caydım, biraz da buradan sonra sağa gideceğim, biraz sola gideceğim, aşağı, yukarı, frenleyeceğim veya hızlanacağım gibi şeyler olmuyor. Cemaat halinde muazzam bir şekilde sistemi Cenab-ı Allah çalıştırıyor ve yürütüyor. İşte buna rububiyet diyoruz. Yani terbiye, terbiye sistemi. Allah bunları işte böyle terbiye etmiş. Neden? Çünkü sistem girift yaratılmış. Yani Güneş sisteminde çıkacak bir arıza Samanyolu galaksisine tesir edip bütün uzayda bir kargaşa çıkartacaktır. Sistemin bir yerindeki bir arıza. Demek ki sistemin bütünü tek elden kontrol ediliyor.
tek merkezden idare ediliyor. Örneğin benim vücudumu mesela tek merkezden idare edilmese, 100 trilyon hücre, her birisi ayrı ayrı kontrol merkezi olsa, benim vücudumda bir intizam olması mümkün mü? Değil. Aynen öyle de bu kainatı da büyük bir insan gibi düşünsek, her bir yıldız onun bir hücresi, bir atomu gibi çalışsa, bu yıldızların tek tek ayrı ayrı kafalarına göre hareket etmeleri, serseri tesadüflerle düzen kurmaları imkansızdır. Çünkü tesadüfler düzen kurmaz. Halbuki binlerce yıldır biz burada yaşadığımıza göre, bu intizam binlerce yıldır bozulmadığına göre tek merkezden idare var diyebiliriz ki buna da zaten la ilahe illallah diyoruz. Allah'tan başka ilah yok. Yani tek merkezden idare var. Demek ki bu uzay, bu yıldızlar hal dilleriyle, lisan halleriyle, yaptıkları icraatla, işlerle la ilahe illallah demiş oluyorlar. Yani tek merkezden idare var demiş oluyorlar. Yoksa yüz milyarlarca, trilyonlarca bu yıldızların ve galaksilerin bu düzeni muhafaza ederek çalışmaları akıl haricindedir. Buna da işte Allah'ın terbiye sistemi diyoruz. Rububiyet, Rab. Ve o rububiyet faaliyeti içinde görünen tezhir, yani boyun eğdirmek. Yani bu yıldızlara boyun eğdirip emri altında çalıştırması. Tedbir, onların idare edilmesi. Tedvir, onların işte dönüşlerinin sağlanması dairevi şekilde yani. Tanzim, bunların nizam altına sokulması, düzen altına alınması. Tanzif, işte bu temizlettirme faaliyeti. Tavzif, vazife vermek. İşte güneşe sen bir lambasın, bir sobasın denmesi. İşte Ay'a vazife verilmesi, Jüpiter'e vazife verilmesi gibi bunların tamamından oluşan mürekkep bir hakikat. Bu azameti ve ihatatı ile o semavat halikinin vücubu vücuduna, yani madem bu kainat var, öyleyse bu nizam nasıl kuruluyor? Bu sistem nasıl işleyebiliyor? Demek ki bunları idare eden, bunları yaratan bir zatın olmasını akıl mecburi görüyor. Ve vahdetine, yani bir olmasına ve mevcudiyeti semavatın mevcudiyetinden daha zahir bulunduğuna. Yani bu kainatı inkar edemiyorsak, onu yaratan ve idare eden zatın varlığı bu semavatın, bu göklerin, bu uzayın varlığından daha kesindir. Şehadet eder. Çünkü muazzam çalışan bir sistem var, muazzam karışık bir makine var ve çok hassas aralıklarda bu makine hiç bozulmadan binlerce yıldır biz şahidiz insanlık olarak ki çalışıyor, dönüyor. Elbette bunu yapan bir ustası var, bunu döndüren bir Rabbi var yani. Bu sistemi muhafaza eden Allah var. La ilahe illallah zaten bir manada da işte bu demek yani. İlk videomuz bu kadar. Uzaydan sonra yeryüzüne inerek delillerimizi farklı alanlarda okuyacağız inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için El Fatiha.